Bir Nefis'in bugünkü tarifi pastanelerde yediğimiz poğaçalardan kaşarlı pastane poğaçası. Kesinlikle yumuşacık ve çok lezzetli bir poğaça. Detaylara geçmeden önce kanalımıza abone olup yeni tariflerden haberdar olabilirsiniz. Tarifi mayayı hazırlamakla başlıyoruz. Derin bir kaba önce sıvı malzemeleri aktarıyoruz. Ilık süt ve su. Ardından üzerine maya ve şeker ekleyip karıştırıyoruz. Bu karışım birkaç dakika beklese iyi olur. Şimdi yumurtaları kıralım. Bir tam yumurta ve bir adet de yumurta beyazı ekliyoruz. Yumurtanın sarısını üzerinde kullanacağız. Unu eklemeden mutlaka karıştırıyoruz. Yoksa yumurtaların dağılması zor olabiliyor. Artık unu ekleyebiliriz. Bir miktarını ekleyip karıştırıyoruz. Ve tuzu da bu aşamada ekliyoruz. Bu tarz hamurlarda unun markası ve yumurta büyüklüğüne göre eklenecek un miktarı değişebiliyor. Bu yüzden unun hepsini birden eklemek yerine bu şekilde azar azar ekliyoruz. Hamur artık karışamayacak hale gelince elle yoğurmaya geçebiliriz. Hamuru biraz yoğurduktan sonra yumuşamış tereyağını azar azar ekleyip yoğurarak yağı hamura yediriyoruz. Daha rahat yoğurmak için siz de hamuru tezgaha alabilirsiniz. Kalan yağı da aynı şekilde azar azar ekleyip yoğuruyoruz. Hamuru bu şekilde açıp yağı sürüyor ve yağlı kısım içte kalacak şekilde yoğuruyoruz. Yağın hepsini ekledim ama hamur biraz cıvık geldiği için kalanını da ekliyorum. Ele yapışmayan ama yumuşak bir hamur elde etmeliyiz. Ben size un için kendi kullandığım miktarı gram ve bardak ölçüsüyle vereceğim. Ama siz hamurun durumuna göre un miktarını kendinize göre ayarlarsınız. Şimdi hamuru uzun uzun yoğuracağız. Yoğurdukça yapışmayan ve pürüzsüz bir hamur haline alacaktır. Ben oğlumun beslenmesi için bir miktarını da buzluğa koymayı planlıyorum. Bu yüzden 2 ölçü yaptım. Siz tek ölçü yaparsanız hamur bu derece büyük olmayacaktır. Hamurumuz yeteri kadar yoğruldu. Elimizi ve mayalandırmayı yapacağımız kabı yağlıyoruz ve elimizdeki yağ ile hamura yuvarlak bir şekil vererek kaba aktarıyoruz. Bu hamur üstü kapalı şekilde en az 50 dakika kadar bekleyecek. Bu süre ortam sıcaklığına göre değişir elbette. Poğaçanın içinde kaşar peyniri de kullanacağız. Sade de yapabilirsiniz tabii. O zaman Karaköy poğaçası gibi olur. Kaşar eriyip dışına hemen çıkmasın diye peyniri rende halinde kullanmak yerine küçük küpler halinde doğruyoruz. Hamur da mayalandı. Önce havasını alıyoruz ki poğaçalar maya kokmasın. Hamuru tezgaha alıp sindir şekli veriyor ve bezelere ayırıyoruz. Yaklaşık 75-80 gramlık bezeler oluşturuyorum. Ve ölçümü de teraziyle yapıyorum tabi. Siz göz kararı da yapabilirsiniz. Büyüklükleri yakın olsun ki eşit zamanda pişsinler. Hepsini porsiyonluyoruz. Şekil vermeden önce yuvarlayıp bir kenara alıyoruz. Artık içlerini doldurmaya geçebiliriz. Bu şekilde elimizle açıyor ve peynir küplerini içine koyuyoruz. Ve güzelce kapatıyoruz.
Alt kısmını çok iyi kapatmak gerekiyor ki peynir pişme sırasında içinden çıkmasın. Hamuru da çok inceltmemeye çalışın, yırtılıp yine peynir dışarı çıkabilir. Poğaçalar bazen tepe kısımlarından çatlayabiliyor. Buna biraz engel olmak için hamuru kenar kısımlarından inceltip orta kısmını gördüğünüz gibi daha kalın bırakmaya çalışıyorum. Altı da iyi kapatılırsa çoğunlukla işe yarıyor. Tüm bezeler bitene kadar hepsine aynı işlemi yapıp aralıklı şekilde tepsiye diziyoruz. Şimdi üzerlerini kapatıp tepside 15 dakika kadar bekleteceğiz. Artık yumurta sarısını sürebiliriz. Hepsinin üzerine bol bol yumurta sarısından sürüyoruz. Pastane poğaçaları biraz daha koyu renkli olur. Bu yüzden yumurta sarısını suyla seyreltmiyoruz. Sürerken şekillerini bozmamaya çalışın. Sıra süslemede. Bir çatal yardımıyla her birinde bu şekilde izler oluşturuyoruz. Son olarak da çörek otu. Artık pişirmeye geçebiliriz. 170 derecede önce ısınmış fırının fan ayarında ve fırının en alt tarafında üzerleri ve altı güzelce kızarana kadar pişiriyoruz. Benimkiler yaklaşık 20 dakikada bu şekilde çok güzel kızardılar. Tabi süre değişebilir. Daha yumuşak olmaları için fırından çıkar çıkmaz üzerlerini kapatabilirsiniz. Ne kadar yumuşak olduklarına bakar mısınız? Size bir tanesini bölüp dokusunu da göstereyim. Kaşar inanılmaz güzel oluyor. Hele de böyle sıcak sıcak yenirse. Ben 2 tepsi yaptım. Piştikten sonra buzluğa atıyor ve yiyeceğimiz zaman hafif ısıtıp tüketiyoruz. Taze gibi oluyor. Oğlum da çok seviyor ve bu şekilde benim için de oldukça pratik oluyor. Deneyen herkesin çok sevdiği bir tarif. Umarım sizler de en kısa zamanda dener ve sonuçları da bizlerle yorumlarda paylaşırsınız. Her hafta yayınladığımız tariflerin hiçbirini kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Afiyet olsun.